Mars, yüzeyindeki kızılımsı renk nedeniyle kızıl gezegen olarak da bilinir ve bu renk yüzeyindeki demir oksit minerallerinin varlığından kaynaklanır. Ayrıca Mars'ın toprak örneklerinde de demir bulunmuştur. Bugün yüzeyinde demir bulunan gezegenleri ve demirin teknolojimizdeki yerini, bulunmasaydı halimizin ne olacağını inceliyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Demirin Mars'ta bulunması, gezegenin jeolojik ve kimyasal bileşimine dair önemli ipuçları sağlamaktadır. Mars'ın geçmişte suyun varlığına dair kanıtlar olduğu düşünüldüğünde, demir minerallerinin oluşumuyla ilgili olarak suyun rolü ve Mars'ın tarihindeki jeolojik süreçler daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca demirin Mars'ta bulunması, insanlığın gezegeni keşfetme ve kolonileştirme çabaları için önemli bir kaynak potansiyelini temsil etmektedir. Demir, inşaat malzemeleri, enerji üretimi ve diğer endüstriyel faaliyetler için değerli bir kaynaktır. Mars'taki demirin çıkarılması ve kullanılmasıyla ilgili pratik zorluklar ve maliyetler de bulunmaktadır. Gelecekteki insan misyonları ve uzay araştırmaları Mars'taki demir ve diğer kaynakların potansiyelini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir ve bu kaynakları kullanmanın yollarını keşfedebilir. Hematit minerali, Mars'ın kırmızımsı renginin ana nedenlerinden biridir. Mars'ın yüzeyindeki toprak, kum ve kayaçlarda bol miktarda hematit bulunur. Düşünün, hematit bir kolyeniz var. Aslında boynunuzda koca bir gezegeni taşıyor olabilirsiniz. Bu demir içeren mineraller Mars'ın jeolojik geçmişi hakkında bilgi sağlamak için incelenmiştir. Mars'a yapılan uzay araştırmaları demir içeren mineral ve kaya örneklerinin varlığını doğrulamıştır. Örneğin Mars keşif araçları olan Opportunity ve Curiosity, Mars yüzeyinde demir içeren minerallerin varlığını gösteren veriler toplamıştır. Curiosity aracı, Gale kraterinde yaptığı araştırmalar sırasında demir minerali olan maghemite'nin varlığını tespit etmiştir. Demir, uzay araçlarının inşasında ve gezegenin kaynaklarını kullanarak yapı malzemeleri üretmede kullanılabilir. Ayrıca Mars'ta demirin bulunması, Mars atmosferini ve jeolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Gezegenin evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Bir diğer önemli mineral silikattır. Mars'ın yüzeyinde bulunan silikat mineralleri volkanik aktivite ve erozyon süreçleriyle oluşmuştur. Silikat mineralleri kum ve kayaçların ana bileşenlerinden biridir ve Mars'ın yüzeyinde geniş alanlara yayılmıştır. Bu minerallerin analizi Mars'ın volkanik aktivitesini, erozyonunu ve jeolojik geçmişini anlamamıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra Mars'ta bulunan başka bir mineral de perlit olup volkanik kökenli bir mineraldir. Perlit, volkanik camın hidrasyonu sonucu oluşan bir mineraldir. Curiosity aracı, Gale kraterinde eski bir nehir deltası keşfetti. Geçmişte Mars'ta nehir deltaları, denizler ve göller bulunuyordu. Ve demir içeren diğer gezegenler. Demir içeren gezegenler, demirin yüksek miktarda bulunduğu ve çekirdeklerinde büyük miktarda demir bulunan gezegenler. Güneş sisteminin gezegenlerden özellikle Dünya demir içeriği bakımından önemli bir örnektir. Ancak Dünya'da demir, çekirdek bölgesinde yoğunlaşmıştır ve kabukta bulunan demir miktarı nispeten daha azdır. Diğer bir örnek ise Merkür'dür. Merkür, Güneş sistemindeki en küçük gezegen olup büyük ölçüde demir içeren bir çekirdeğe sahiptir. Merkür'ün çekirdeği, gezegenin kütlesinin yaklaşık %70'ini oluşturan demir-nikel alaşımıdır. Bu, Merkür'ü demir açısından zengin bir gezegen yapar. Dış gezegenler arasında ise demir içeriği daha belirgin olan bir örnek ise HD 209-458b olarak da bilinen Osiris gezegenidir. Osiris, Güneş sisteminin dışındaki bir egzoplanettir. Gözlem ve araştırmalara göre Osiris'in hidrojen ve helyum yanında yoğun demir buharı içerdiği düşünülmektedir. Bu gezegenler demir içeriği bakımından belirgin örneklerdir. Ancak demir içeren diğer gezegenler ve egzoplanetler olabileceğini unutmamak gerekir. Bilim insanları evrende demir içeren gezegenlerin farklı oluşum süreçlerini, koşullar altında var olabileceğini araştırmaktadırlar. Demir dünyanın en yaygın ve en önemli metallerinden biridir. Demirin keşfi ve kullanımı insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Demirin kullanımı M.Ö. 2. bin yılda Mezopotamya ve Mısır gibi eski uygarlıklarda ortaya çıktı. Bu dönemde demir daha sert ve dayanıklı olduğu için bronzun yerini almaya başladı. Demirin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, tarım, yapı inşası, silah üretimi ve diğer endüstriyel faaliyetlerde büyük bir dönüşüm sağladı.
Demirin keşfi sanayi devrimi gibi dönüm noktalarında da büyük rol oynadı. Demir içeren manyetik alanların kullanıldığı cihazlar, elektrik motorları elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için, jeneratörler ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için demirin mıknatıs özelliklerinden yararlanır. Hoparlörler, ses sinyallerini mekanik titreşimlere dönüştüren cihazlardır. Hoparlörlerde manyetik alan demirin mıknatıs özellikleri sayesinde bobin ve hoparlör konisi arasında bir etkileşim yaratır. Elektrik sinyalleri bobindeki manyetik alanı değiştirir ve bu da konuyu titreştirir. Böylece ses oluşturulur. Manyetik kayıt cihazları, teypler, manyetik bantlar. Manyetik kayıt cihazlarında bilginin depolanması ve aktarılması için kullanılırdı. Manyetik bantlar üzerindeki manyetik alanın yönlendirilmesi, bilginin kaydedilmesi ve okunması için demirin mıknatıs özellikleri kullanılırdı. Demir manyetik özelliklerinden dolayı pusula gibi navigasyon araçlarında kullanılır. Pusulalar ilk navigasyon araçlarıdır. Pusulalar manyetik bir iğnenin dünya manyetik alanına hizalandığı bir mekanizma kullanır. Bu iğne üzerindeki demir manyetik alanı algılayarak yön bulmamıza yardımcı olur. Manyetik bantları metal yüzeyleri tutturmak için kullanılan magnetler. Örneğin buzdolaplarında, beyaz tahtalarda ve ofis malzemelerinde manyetik bantları tutmak için demir kullanılır. Peki demir keşfedilmeseydi demirin yerini alacak başka malzemeler kullanılabilirdi, ancak bu malzemelerin özellikleri ve performansları farklı olurdu. İşte demirin yerine geçebilecek bazı malzemeler. Alüminyum. Alüminyum hafif ve iyi bir iletken olmasıyla bilinir. Elektriksel uygulamalarda kullanılabilir ve hoparlörler için bir alternatif olabilir, ancak manyetik özelliklere sahip olmadığından manyetik alanı güçlendirmek için ekstra mıknatıslar veya başka bir malzeme kullanılması gerekebilir. Bakır. Bakır elektrik ve ısıyı iyi ileten bir metaldir ve elektrik uygulamalarında yaygın olarak kullanılır, ancak manyetik özelliklere sahip değildir. Bu nedenle hoparlörlerde manyetik alanı oluşturmak için başka bir mıknatıs malzemesi kullanılması gerekebilir. Manyetik seramikler. Ferrit malzemeleri manyetik özelliklere sahip seramiklerdir. Hoparlörlerde manyetik olarak güçlendirmek için kullanılabilirler. Ancak demire kıyasla daha düşük manyetik performansa sahiptirler. Nadir yer dizimi mıknatısları. Demir dışında nadir yer dizimi mıknatısları olarak bilinen bazı özel alışımlar da manyetik alanı oluşturmak için kullanılır. Örneğin neodmiyum mıknatısları güçlü manyetik özelliklere sahiptir ve hoparlörlerde kullanılır. Ancak bu mıknatıslar genellikle demir içerir ve demirin yerini tamamen alamazlar. Demirin teknoloji üzerindeki etkisi oldukça büyük olsa da demir olmasaydı teknoloji farklı şekillerde gelişebilirdi ve farklı malzemelerin kullanılması gerekebilirdi. Ancak demirin yaygınlığı, dayanıklılığı ve manyetik özellikleri onu birçok teknolojik uygulamada vazgeçilmez hale getirmiştir. Videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.